Dilleri yoktur, konuşmazlar. Kulakları hiçbir söz işitmez. Mezar taşlarında isimleri dahi yazmaz. Onlar Osmanlı İmparatorluğu'nun ölüm melekleri. Cellatlar. 1400'lü yılların başında kullanılmaya başlayan cellatlar genellikle Hırvat ve Çingenelerden seçilirdi. Tanınmamak için yüzlerini kapatan siyah giyinen bu adamları Osmanlı döneminde bile isimlerinin anılmasından çekinilirdi. Saray cellatlarının sayısı 100 ile 70 arasında değişirdi. Ama işlerinde özel seçilmiş bir grup vardı ki en gizli ve en önemli görevler onlara verilirdi. Dilsiz ve sağır cellatlar. Kimi doğuştan dilsiz, kimi ise sonradan dilleri kesilmiş, kulakları da duymayan gözü kara adamlar. Öldürecek olduklarının yalvarışlarını duymayıp kalpleri yumuşamasın ve gördüklerini anlatmasınlar diye yapılırdı. Ecel şerbeti sözünü duymuşsunuzdur. Peki hikayesini bilir misin? Bilmiyorsan izlemeye devam et. Padişahın ölüm emrini verdiği kişi, önemli bir kişi ise cellatbaşı olan Bostancıbaşı tarafından zindana götürülür ve 3 gün burada tutulurdu. Bu sürede divanda durumu görüşülür, idam edilmesine veya affedilmesine karar verilirdi. Divandan çıkan karar tutukluya kelimelerle söylenmezdi. Onun yerine cellatbaşı tepsiye koydukları bir bardak şerbet ile zindana gider, tutukluya ikramda bulunurdu. Eğer şerbetin fincanı beyaz ise bu affedildiğinin işaretiydi. Ama kırmızı ise bu ecel şerbeti olup tez zamanda idam edileceği anlamına gelir. İdam edilen kişinin üzerindeki kıymetli eşyalar, para ve giysileri celladın malı sayılırdı. Cesedini ise ister atar, isterse ölünün yakınlarına satardı. Bu eşyalar senede 2 defa yapılan cellat mezeti adındaki pazarda satılır ve geliri de kendi aralarında paylaşırdı. Osmanlı döneminde en çok tanınan cellatlardan birisi olan Kara Ali, Evliya Çelebi'nin de seyahatnamesine konu olmuş ilginç bir adamdır. Evliya Çelebi Kara Ali'den şöyle bahsediyor. Enzübillah, çehresinde nur kalmamış zehir gibi bir adam. Yaz kış kolları sıvalı, göğsü bağrı açık gezer. Suçlu, masum, genç, ihtiyar, haydut, vezir, alem, Müslüman, Hristiyan, kadın erkek kim olduğu fark etmez onun için. Yalnız kement geçirilecek boyun, satır vurulacak ense vardır. Hatta birçok defa idam ettiği adamın kim olduğunu merak edip sormaz. Amiri olan Bostancıbaşı'nın boğ dediğini boğar, vur dediğinin kafasını uçururdu. Tarihçiler idam ettiği insanların sayısını bile hatırlamayan Kara Ali'nin tek bir kişinin idamından kaçmaya çalıştığını ve infazı çekinerek yaptığını bahsederler. Bu infaz Sultan İbrahim'in infazıdır. Cellatların özel seçilenleri sağır ve dilsizlerden oluşuyordu. Yazılı ya da işaret diliyle iletişim kurarlardı. Bu sayede birçok sembolik anlatım metodu da geliştirmişlerdir. Örneğin Topkapı Sarayı'nda Cellat Çeşmesi ya da Siyaset Çeşmesi denilen bir çeşme var. İdam kararı verilen siyasetçilerin başları burada kesildiği için bu isimle anılmıştır. Cellatlar, satır, bıçak ve usturalarındaki insan kanlarını bu çeşmede yıkayıp temizlerlerdi. Çeşmenin başındaki yer ise infaz edilen kişinin ibret alem için kesilen başının koyulduğu sengi ibret taşıdır. Şu an ekranınızda taşın fotoğrafını ve üzerindeki yazıyı görüyorsunuz. Onlar halk tarafından sevilmeyen ve çekinilen karakterlerdi. Su içtikleri kaplar bile lanetli görülür ve el sürülmezdi. Yürüdükleri yollarda, geçtikleri sokaklarda halk arasında ölü kokusu denilen bir kokunun günlerce kaldığına inanılırdı. Onlar sokaklarda yürüyen Azraillerdi. Devletin önemli isimleri zaman zaman değişiklik gösterse de kan akıtılmadan boğdurulur ama sıradan insanların kellesi vurulurdu. Osmanlı hanedanı kanı kutsal gördüğünden infaz işlemi hanedan söz konusu olduğunda farklı yapılırdı. Hanedan mensuplarının kana akıtılmaz, yay kirişi ya da kementle boğulurdu.
İdam edilecek şahıs İstanbul dışında bir bölgede ise kesilen başının bozulmaması için bal mumu ile kaplanırdı. Bal mumu ile kaplanan kurbanın kellesi sultanın huzuruna bir tepside getirilir, padişaha gösterilip ibret taşına koyulur ve 3 gün teşhir edilirdi. Cellatlar merhametsiz ve acımasız insanlardı. Örneğin infaz edilecek kişi kadın ise erkekler için mahrem sayıldığından dolayı bir çuvala koyulur ve denize atılıp boğulması sağlanırdı. Tabii ki infazlar her zaman yargı ve mahkumiyet süreciyle gerçekleştirilmezdi. Bazen de sultanın emriyle sessiz sedasız yapılırdı. Birçok Osmanlı sadrazamı odalarına giren cellat grubu tarafından yataklarında boğularak öldürülmüşlerdir. Bazen sarayın koridorlarında dolaşan gölgeler karanlığın sessizliğini bozarak hakkında sultanın verdiği ölüm emrinden habersiz kişiye gidip önemli bir görüşme için çağrıldığını söylerdi. Cellat başından bunu duyan şahıs başına neler geleceğini anlar, kaderine teslim olur ve son kez duasını edip odasından çıkar ve idama doğru giderdi. Kanuni Sultan Süleyman'ın en yakın dostu olan Pargalı İbrahim Paşa'nın sonu da benzer şekilde Topkapı Sarayı'na gece indiğinde gerçekleşmişti. Bazı padişah dönemlerinde cellatlar 4000 kadar kişiyi idam etmişlerdir. Şairin yazdığı bu sözler cellatların yaptığı bu ölümleri anlatmaktadır. Bu kanlı günler kalbimi parça parça etti. Arzularımın gençliği, tutkulu ruhum, kör heveslerim uçup gitti. Dinmez saltanat rüzgarı alır kelleleri. Cellatlar üzerinde korku salan eşyalar ile dolaşırlardı ve bu eşyaları insanların görmesine rahatsız olmadıkları kayıtlara geçmiştir. Eğer koridorlarda bir grup cellatın yürüdüğü görüldüyse o gece Topkapı Sarayı'nda kimse uyku yok demekti. Cellatlar sadece infaz görevinde bulunmazlardı. Her biri özel işkence eğitimi almış kişilerdi. Savaş zamanlarında esir alınan yabancılar ya da önemli kişiler Yedikule olarak bilinen zindanlarda cellatlar tarafından çeşitli işkenceler yapılır ve bunlar raporlanıp sultana iletilirdi. Topkapı Sarayı'nda cellat bulundurma adeti Tanzimat dönemine kadar devam etti. Sultan Abdülmecit bu uygulamaya son vermiştir. Yapılacak olan infazlar parayla tutulacak kralık katillere yaptırılmıştır. Bir diğer ilginç durum ise cellatların mezar taşlarına isimlerinin yazılmamasıdır. Hayır duası almayacak bu insanların beddua almamaları ve akrabalarının bulunmaması gibi nedenlerle böyle bir durum tercih edilmiştir ve mezarları ayrı tutulmuştur. İstanbul Eyüp'te Karyadi Bayırı'nın arka kısmında en büyük cellat mezarlarından birisi vardı. Ancak şehrin büyümesiyle 1950 yılında mezarlık kaldırılıp Taşlı Tarla kasabası kurulmuştur. Günümüzde çoğu cellat mezarlığı gecekondulaşma nedeniyle yok olmuştur. Eyüp Sultan Mezarlığı'nda hala birkaç cellat mezarlığı bulunmaktadır. Cellat mezarı kültürü dünya genelinde sadece Türkiye'de bulunmaktadır. Bu yüzden de elimizde kalan birkaç mezarın korunması gerekmektedir. Ancak çoğunun taşları kırılmış ya da insanlar bilmediği için yeni kabirlerin yapımlarında kullanılmıştır. Ne olursa olsun cellatlık kurumunu zalimlik olarak görmemek gerekir. 20. yüzyıla kadar kurulmuş olan tüm devletler benzer kurumlara ya da infaz ekiplerine sahipti. Bu tarihsel sürecin bir parçası olarak görmek daha doğru olacaktır. Osmanlı İmparatorluğu içinde normal bir teşkilattı. Bu tarz videoların devam etmesini istiyorsanız videoları beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.